Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylarca bayatlamayan, inanılmaz lezzetli, ağızda kum gibi dağılan kurabiye tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 250 gram kadar tereyağı, dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kadar da sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Kullandığınız yağın oda ısısında olmasına dikkat edin. Dilerseniz bu tarifi sadece sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Malzemeleri birbirine güzelce yediriyorum. Daha sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da mahlepi yanıma aldım. Yavaş yavaş yoğuruyorum. İkinci etap un eklediğim zaman mahlepi de ekliyorum. Eğer elinizin altında mahlep yoksa mahlep kullanmayın. 2 yemek kaşığı kadar sirke kullanın. Ekstradan değil, toplamda 2 yemek kaşığı sirke kullanıyorum. Yine aynı şekilde kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Unu azar azar ekleyerek hamuru toparlamaya devam ediyorum. Hamur toparlandıktan sonra çok fazla yoğurmamaya dikkat edin. Zira kurabiye hamuru çok fazla yoğrulmayı sevmeyen bir hamurdur. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında toparladım, masaya aldım. Şöyle bir toparlayıp kenara alıyorum. Dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Birçok şekilde de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. İlk etapta bu şekilde elimle yuvarlıyorum. Büyüklüğünü de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 2 tane misket büyüklüğünde hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurların hepsini aynı şekilde yuvarladım. Şimdi silindir şekline getireceğim. Batırmak için de 1 yemek kaşığı kadar pekmez, üzerine 1 çay bardağı kadar su ekleyip güzelce karıştırdım. Bulamak için de çiğ susam ve kavrulmuş susamı aynı oranda karıştırdım. Biraz da çörek otu ekledim. Miktar olarak da isterseniz 1 yemek kaşığı kadar çörek otu kullanabilirsiniz.
Bu şekilde şekillendiriyorum. Daha sonra üzerini çatalla çiziyorum. Birkaç tane hazırladım. Üzerini çatalla çiziyorum. Daha sonra ilk etapta pekmezli suya, daha sonra da susama ve çörek otuna batırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hamur tam bir tepsiliktir. Çok böyle aralıklı dizmiyorum. Farklı şekillerde hazırlarsanız 2 tepsi de çıkabiliyor bu hamurdan. Bütün kurabiyelerimi aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kurabiyelerimi pişirdim. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıp kızardılar. Gerçekten muhteşem oluyor. Kıyırlığını daha da ayrıntılı bir şekilde göstermek için üzerine çatalla çok az bastırıyorum. Nasıl dağıldığını yakından görebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel bir kurabiye oluyor. Dilerseniz dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.